Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki yatay seyirle birlikte yükselişini devam ettiren ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinde 1,60 seviyesinin görülmesi satış baskılarını artırdı. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi beklentilere paralel bir şekilde %6,4 olarak gerçekleşirken gözler 16 Haziran'da gerçekleştirecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1915 ve 1920 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1895 ve 1885 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altın tekrardan 1900 dolar seviyesinin üzerini görmesi ve dolar Türk lirası kurundaki yukarı yönlü hareketlerin hızlanması ile birlikte gram altında da 525 Türk lirası seviyelerini hep birlikte gördük. Siyasetin yoğun gündem maddeleriyle döviz kurundaki artışın devam etmesi gram altın tarafında olumlu seyrin sürmesine neden oldu. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 530 ve 535 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının yaşanması durumunda ise 520 ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme beklentilerine paralel birinci çeyrek %6,4 olarak gerçekleşirken dolar endeksindeki yatay seyrin sürdüğünü görüyoruz. Bu hafta açıklanacak olan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri PMI verileri ekonomik aktivitenin son halini yansıtacakken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam fiyatlarındaki fiyatlar oynaklığa neden olabilir. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4215 ve 1,4240 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4165 ve 1,4137 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya'da OHAL kararları sonucunda 20 Haziran'a kadar uzatılırken hükümetin aşılanmayı hız kazandırmaya yönelik çalışmalarında arttığını söyleyebilirim. Japonya hükümeti tüketim harcamaları ve işletme koşullarına yönelik görünüm beklentisini düşürürken Japonya'da açıklanan işsizlik oranı Nisan ayında hafif yükselerek %2,8 olarak gerçekleşti. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 109,90 ve 110,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,50 ve 109,20 seviyelerini
yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take